Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizinle bu videomda çocuk mantosu çalışacağız. Tek beden olarak, dikişsiz tek beden olarak. Video uzun süreceği için ben pile kısmına başladım. Şimdi arkadaşlar önce ip tanıtımımı yapayım size. İpim Superlana Alize Midi. 100 gram metre uzunluğunda. Şiş numarası 5 ve 7. Ben 6 numaralı şişle başladım. %75 akrilik, %25 yün ipimiz. Color 56, lot numarası 46 787. Çok güzel rengimiz. Kameradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama rengi çok güzel. Örneğim ters ve düzden oluşuyor. Pilesini ördüm. Pile kırmasını beraber yapalım. 240 ilmek attık arkadaşlar. 240 ilmek 25 santim. Şöyle santimini de göstereyim ben size. Şöyle ölçelim. Tam 25 santim arkadaşlar. Ben şimdi şöyle anlatayım size. Şöyle bir şablon çıkardım. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Ondan sonra da pile kırmasına başlayacağız. Şimdi 8 ve katlarından oluşuyor örneğimiz. 8 ters ve düzle başlıyoruz. Daha sonra 4 ters, 8 düz, 8 ters, 8 düz, 8 ters olarak sıra sonuna kadar gidiyoruz. Sıra sonunda 12 ilmek kala 4 terste bitiriyoruz. 4 terste bitirdikten sonra tekrar 8 ters düz. Yani 8 ters düzle başlıyor. 8 ters düzle bitiyor. 4 tersle başlıyor. 4 terse bitiyor. O sağda ve solda 4 ters bırakmamızın sebebi pileleri kıracağımız için orada pileleri kırarken anlayacaksınız. O yüzden sağda ve solda 4 ters olarak bırakıyoruz. Arada kalan ilmekler 8 düz 8 ters, 8 düz 8 ters, 8 düz 8 ters olarak derseniz örneğimizde de şöyle bakalım kaç tane düzümüz olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane düzümüz olmuş arkadaşlar. Tersimizde şu 4 tane tersleri saymadan, sağdan ve soldan 4 tersi saymadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane de tersimiz olmuş. 14 düzümüz, 13 tane tersimiz var arkadaşlar. Pile kırmasını yaparken şöyle yardımcı bir şişiniz olursa çok iyi olur. Yardımcı şiş derken arkadaşlar şöyle arkası olmayan bir şiş olsun. Bu çorap şişleri var biliyorsunuz. Beşli şişler. Onlardan bir tane alırsanız iyi olur. Şunu da anlatayım arkadaşlar. Düz tarafı burası. Tersten başlarken bunu da anlatayım ben size. Şu taraftan başlarken arkadaşlar ilk başladığımız yer burası biliyorsunuz. Buradan başlarken karıştırmayalım arkadaşlar. 8 ters düzümüz yaptık, yani lastiğimizi yaptık. Ön tarafa ters olarak geçebilmesi için 4 düz olarak başlıyoruz. Bu tarafa ters geçebilmesi için lastiğimizi örüyoruz. 4 düzümüzü örüyoruz. Daha sonra ters düz 8'er ilmek örerek geliyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde yine 4 düzle bitiriyoruz. 8 tane lastiğimizi koyuyoruz. Şimdi pile kırmamıza başlayalım arkadaşlar. Böyle misinalı bir şişle başlarsanız daha rahat örersiniz. Çünkü tek parça halinde öreceğiz bu mantomuzu. Sadece kolları ayrı öreceğiz. Yani önü ve arkayı birlikte örüyoruz. Şimdi lastiğimize başlayalım. İkinci ilmeğimiz düz, üçüncü ilmeğimiz ters, dördüncü ilmeğimiz düz, beşinci ilmeğimiz ters, altıncı ilmeğimiz düz, yedinci ilmeğimiz ters ve 8. ilmeğimiz düz. Bakın arkadaşlar, lastiğimiz düzle bitmeli. Şimdi artık pile kırmaya başlayacağız. Pile kırmayı nasıl yapacağız? Düzler hep üstte kalacak, tersler altta kalacak. Tersle düzü birleştireceğiz. Şimdi şöyle şişimizi alalım. 4 tane tersimizi alalım arkadaşlar. Ne yapacağız? Bu 4 tersi alta geçiriyoruz. Şişimizi bu tarafa doğru itelim. Şişlerden çıkarmadan iki şişimizi de aynı hizada tutup buradaki 4 düzle arkadaki tersi birleştiriyoruz sırayla. Birleştiriyoruz. Yani ilmekleri azaltıyoruz gitgide. Evet. Öndeki düzümüzü alıyoruz. Arkadaki tersimizi alıp birleştiriyoruz. Öndeki düzümüzü alıyoruz. Arkadan tersimizi alıyoruz. Yani bu şekilde ilmeklerimiz de azalmış oluyor arkadaşlar. Kızım ne oldu sana? Bakın. Evet. Son ilmeğimiz kaldı. Önden düzümüzü alıyoruz. Arkadan tersimizi alıyoruz
ve birleştiriyoruz. İlk birleştirmemizi yaptık. Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Neden burada 4 tane bıraktığımı anlamışsınızdır arkadaşlar. Bu tarafa doğru kırdık. Şimdi buradaki 4 düzümüzü alıyoruz. Şöyle 4 tane düzümüzü alalım. Bu tarafa doğru şimimizi getiriyoruz. Bakın. Şimdi buradan 4 tersi. Buradaki 4 ters yine arkada kalıyor. Bakın arkadaşlar, düzler hep üstte, tersler altta kalıyor. Şimdi buradan 4 düzümüzü aldık. Buradan da 4 tersimizle beraber öreceğiz. Düzümüzden aldık. Bir de tersimizden aldık. Birleştirdik. Düzümüzden aldık. Bir de tersimizden aldık. Birleştirdik. Tek oyaladığı yer bu pileler arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Düzümüzden aldık. Bir de tersimizden aldık. Birleştirdik. Son düzümüzü örüyoruz. Tersten aldık, düzümüzden aldık ve ne yaptık? Birleştirdik. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi sırayla hep düzler üste gelecek şekilde pile kırmalarımıza devam ediyoruz. Bakın. 4 tersimi alıyorum bu sefer. Arka tarafa doğru götürüyorum. Şimdi ne yapıyoruz? 4 terste 4 düzümüzü birleştiriyoruz. Buradan alıyoruz bir ilmek. Bakın. Birleştiriyoruz. Buradan alıyoruz bir ilmek. Buradan alıyoruz bir ilmek. Birleştiriyoruz. Buradan alıyoruz bir ilmek. Buradan alıyoruz bir ilmek. Birleştiriyoruz. Son ilmeğimizi alıyoruz. Buradan da son ilmeğimizi alıyoruz ve birleştiriyoruz. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Bir geldiğimizde terse denk geliyor, bir geldiğimizde düze denk geliyor. Ama her seferinde düz üstte kalacak, ters altta kalacak. Düzümüzden 4 tane kaldı. Onları alıyoruz. Bu taraftaki düzümüzde. Şimdi bu tarafa doğru getiriyoruz. Buradan 4 tane tersle beraber düzümüzü birleştiriyoruz. Evet. İkinciyi yapıyoruz. Buradan tersten alıyoruz. Evet. Üçüncü birleştirmeyi yapıyoruz. Bu dediğim aparatı kalın bulmaya çalışın arkadaşlar. Bu çok ince. O yüzden zorlanıyorum ben. Evet. Şimdi dördüncü düzümüzü alıyoruz. Dördüncü tersimizi alıyoruz. Ve birleştiriyoruz. Bakın arkadaşlar. 2 tane pile kırmamızı yaptık. Pilelerimizi yaptık. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Terse denk geldik şimdi. 4 tane tersimizi alıyoruz. 4 ters kaldı burada zaten. Alıyoruz. Tersi ne yapıyoruz? Arka tarafa doğru geçiriyoruz. Evet. Düzden alıyoruz. Tersten alıyoruz. Birleştiriyoruz. Yani tersleri iptal ediyoruz arkadaşlar. Düzden alıyoruz. Tersten alıyoruz. Birleştiriyoruz. Tersten alıyoruz. Evet. Dördüncüyü alıyoruz. Bitiyor. Evet, dördüncü tersimizi de alıyoruz. Ve birleştiriyoruz. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar pilelerimi yapacağım arkadaşlar. Pile kırmalarımı yapacağım. Son kırmamızı da yapıyoruz. Pilemizi bitiriyoruz artık. 1 2 3 ve 4. Son 4 düzümüzü aldık. Son 4 tersimizle birleştiriyoruz ve son pile kırmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Pilemiz bitiyor. Evet, şöyle yapıyorduk. Düzden alıyorduk, tersten alıyorduk. İkisini bir örüyorduk. Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Pile kırarken düz olarak örüyoruz. Zaten örerken de belli olmuştur. Düzden kırıyoruz. Son birleştirmeyi yapalım. Evet. Şöyle yapayım arkadaşlar. Pile kırmamız tamamen bitti. Artık şişimizi şöyle koyabiliriz. Pile kırma bittikten sonra son 8 ilmeğimizi de lastik örüyoruz. Ve bu kısmı artık bitiriyoruz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, toplam 128 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu 128 tane ilmeğimizi, bu baştaki 8 ilmeğimizi, sondaki 8 ilmeğimizi artık haroşa örüyoruz. Ön taraf düz, arka taraftan ters olarak başlayacağız. Şimdi ben haroşayı düzden öreceğim arkadaşlar. Haroşayı tersten ören varsa tersten yapabilir. Ben haroşamı düz olarak başlayacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane haroşamı ördüm arkadaşlar. 2, 4, 6, 8. Örgümüzün arka tarafındayız. Arka tarafında olduğumuz için ön tarafta düz öreceğiz. Arka tarafta ters olarak başlıyoruz. Sıra sonuna kadar, son 8 ilmek kalıncaya kadar ters olarak örelim arkadaşlar. Ters örelim. Artık lastiği bitiriyoruz. O son 8, ilk 8 ilmekle son 8 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 2, 3, 4 ve 5, 6, 7 ve 8. Şimdi ilk 8 ilmeğimizde son 8 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Diğer tarafları ön taraftan düz, arka taraftan ters olmak üzere bir 20 sıra öreceğiz. 20 sıra ördükten sonra bir ölçelim arkadaşlar, nasıl olacak. Ona göre kol ayrımına başlayacağız. Şimdi ilk iliğimizi açıyoruz. 1, 2, 3. Başını doluyoruz. 2 ilmeğimizi kesiyoruz. 2, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet, haroşamızı da ördük. Şimdi ben önden düz, arkadan ters olmak üzere 20 sıra öreceğim. Tekrarlıyorum arkadaşlar. İlk 8 ilmeğimizi, son 8 ilmeğimizi haroşaya çevirdik. Bir sıra ters gittikten sonra ön tarafa geldik. İlk iliğimizi açtık. Arkadaşlar şöyle göstereyim. 20 sıra gittim. 20 sıra gittikten sonra düğme iliğini açacağım. Düğme iliğini aralıklara şöyle vereceğiz arkadaşlar. Düğme iliğinden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 sıraya bir düğme iliği açacağız. İkinci düğme iliğimizi açıyoruz. 1, 2 ve 3. 3 ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar. Bir doluyoruz. 2 ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Tek ilmeğe düşürüyoruz. Evet, haroşamız kaç taneydi? 8 taneydi. Sayalım. 2, 4, 6, 8. Şimdi 4 sıra daha gideceğiz arkadaşlar. Şurada 2 tane haroşa oluşması için daha sonra koltuk altı kesimine başlayacağız. Yani 4 sıra derken arkadaşlar 1, 2, 3, 4. Burada 2 tane haroşamız oluştu. Şimdi arkadaşlar artık kol kesimine başlayacağız. 3 parçaya böleceğiz. 35 yanlar, yani önler, 58'de arkaya bırakıyoruz. Şimdi buradan 35 ilmek örüyoruz arkadaşlar. İlk ön sağ, yani ilikli bölümü yapıyoruz arkadaşlar. 35 ilmek örüyoruz. 35 ilmek ördükten sonra geri dönerken kol kesimine başlayacağız. Yan bandımızı örelim. Lastiğimizi, haroşamızı. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın arkadaşlar, tekrar göstereyim. İlikten sonra 4 sıra gittik. 4 sıra ne oluyor? 2 tane, 2 diş haroşa oluşturuyor. Onu tamamladıktan sonra 35 ilmek ön tarafı örüyoruz. Yani ilk taraftan başlayacağız. 35 ilmek örüp dönerken de keseceğiz arkadaşlar. 35 ilmeğimizi ördük. Şimdi dönüyoruz. Evet, 3 ilmek keserek ilk kol kesimine başlıyoruz. 2 ve 3. Şimdi örelim. Arkadan ters, önden düz olarak örelim. Şimdi ikinci defa kesiyoruz. İlk kesim 3 kesmiştik arkadaşlar. Şimdi 2 keseceğiz. 1 ve 2. Şimdi ne oldu? Toplam 5 tane kesmiş olduk. İlk kesişimiz 3'tü. Şimdi 2 kestik arkadaşlar. Şimdi arka tarafa örelim, ön tarafa örelim.
Kol kesimine geldiğimizde bir kesim daha yapacağız. Yani 2 tane daha keseceğiz. Ondan sonra kol kesimimiz bitiyor arkadaşlar. Yakaya kadar öreceğiz. Son kesimimizde yapalım. 1 ve 2. Şimdi arkadaşlar ne oldu? 3 kestik, 2 kestik, 2 kestik. Toplam 7 tane ilmek eksilttik ön tarafta. Yani kol kesim toplam 7 tane yaptık arkadaşlar. Şimdi ben bunu yaka boyunca öreceğim. Yakaya geldiğimde yaka kesimini beraber yapacağız. Yalnız yakaya kadar gelirken arkadaşlar 9 haroşa arası, 9 diş haroşa arası düğme iliğimizi unutmayalım. Şöyle geleyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet. Şimdi ilk ayrımımızı yaptık. İlikli taraftan 35 ilmek ayırdık. Daha sonra 3 ilmek bir kestik, gittik geldik. 2 ilmek bir kestik, gittik geldik. 2 ilmek bir kestik. Toplam 7 tane ilmek eksilttik. Kaç ilmeğimiz kaldı şimdi? 28 tane ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. 28 ilmeğimizi yaka boyunca öreceğiz. Yakaya geldiğimde hemen döneceğim arkadaşlar. Tekrarlayayım. Düğme iliğimiz 1, 2, 3, 4, 5. 4 haraşa sonra 3. düğme iliğimizi açacağız. Düğme iliklerimizi unutmayalım. Yakaya kadar örelim. Evet arkadaşlar, kol kısmını da tamamladık. 4. düğme iliğimi de açtım. Şöyle sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4. düğme iliğini açtıktan sonra ilk sıra haraşa oluşacak burada. İlk sıra haraşadan sonra şöyle ilk önce 10 ilmeğimizi kesiyoruz. Bu lastik kısmımız tamamen kapanıyor artık. 2, 3 ve 10. 10 ilmeğimizi kapattık. Şimdi bu taraftan örüyoruz. Arka taraftan da örüyoruz. Evet, ön taraftan ördük. Arka taraftan da ördük. Tekrar kesme bölümüne geldik. Yaka kesme bölümüne geldik. 3 ilmek kesiyoruz arkadaşlar. İlk 10 kestik. Şimdi 3 kesiyoruz. 2 ve 3. Tekrar ön taraftan ve arka taraftan örelim. Evet, ön taraftan ve arka taraftan ördük. Son kesimimizi yapacağız arkadaşlar. 10, 3 ve 1. 14 ilmek toplamda kesmiş olduk arkadaşlar. Şimdi burada 14 ilmek kalması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Evet. Şimdi 9 ilmeğimizi örüyoruz. 2, 4, 2, 4, 5. 5 ilmeğimizi bırakıp dönüyoruz. Bunu arkadaşlar omuza eğim yapmak için, omuz kısmına eğim olsun diye. Şimdi 5 ilmeğimizi bıraktık. Arkadan örüyoruz, arka taraftan. Dönüyoruz. Şimdi 9 ilmek bırakacağız. Burada 5 ilmek vardı. 2, 4 ilmek de burada bıraktık. Toplam 9 ilmek. Tekrar dönüyoruz. Şimdi bu tarafta örüyoruz. Evet, arka tarafta kesim işlemimizi yapıyoruz artık.
bir zincir çekip şöyle yapayım. Bu tarafta kol işlemini bitirdik. Şimdi arka tarafta hemen kesme işlemine başlıyoruz arkadaşlar. Bakın. 1 2. Şimdi 56 tane ilmek öreceğiz. 2 tanesini kestik. 58 bırakmıştık arkaya. 58 ilmeğin 2 tanesini kestik. 56 ilmek öreceğiz. Diğer taraftan da 2 ilmek kestiğimizde 54 ilmek kalacak. Şimdi mantomuzun arka tarafına başladık. Evet, dönüyoruz. Arkadaşlar, karıştıracak olursanız buradan 35 ilmek kalacak, sayarsınız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35. 35 ilmeğimiz kaldı bu tarafta. Döndük. 2 ilmek de buradan kesiyoruz. 1 ve 2. Şimdi sıra sonuna gelelim. Ters örgümüzü örerek. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Dönüyoruz. Şimdi tekrar 1 ve 2. 2 ilmek daha kestik. Toplam 4 ilmek kestik. Şimdi sıra sonuna gelelim. Diğer tarafta da 2 ilmek keseceğiz. Diyoruz. Bu tarafta da 2 ilmek kesiyoruz arkadaşlar. Bir, 2. Şimdi sıra sonuna gelelim. Son kesimimizi yapacağız. Evet, dönüyoruz. Son kesimimizi yapıyoruz artık arkadaşlar. Bir ilmek kesiyoruz. Önlerde 7 ilmek, arkada 5 ilmek arkadaşlar. Önde 7 ilmek kesmiştik biliyorsunuz. Burada 5 ilmek kestik. 2, 2, 1. Sıra sonunda bir ilmek daha keseceğim. Ondan sonra omuz kısmına kadar öreceğim arkadaşlar. Omuz kısmına kadar ördükten sonra evet, dönelim. Arkadan da son kesimimizi yapıp sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Daha sonra arka kısmı ben omuza kadar geleceğim. Omuza kadar geldikten sonra hemen döneceğim arkadaşlar. Şimdi sıra başına geleyim. Evet, şöyle arka kısmına da başladık. Arka kısmını artık arkadaşlar ben ilerletip bakın arkadaşlar, yaka kesimine kadar daha doğrusu yaka kesiminden sonra 8 sıra daha örüyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Şuradan bu yaka kesiminden sonra 8 sıra daha ördük. 8 sıra ördükten sonra arkadaşlar şimdi kol kesiminden sonra 48 ilmeğimiz kalmıştı. 5 sağ taraftan 5 sol taraftan kesmiştik. 2 2 1 2 2 1 toplam 5 ilmek kesmiştik. 58 ilmeğimiz vardı. 48 ilmeğimiz kaldı. Şimdi arkadaşlar omuzumuzda kaç ilmek kalmıştı burada? 14 tane ilmeğimiz kalmıştı. Burada da 14 ilmeğimizi öreceğiz. 14 ilmek sağda, 14 ilmek solda bırakacağız. Ortada kalan 20 ilmeğimizi keseceğiz. 14 ilmeğimizi örelim. 2 3 14 14 ilmeğimizi bıraktık. Şimdi ortada kalan 20 ilmeğimizi keseceğiz. Sonda 14 ilmek kalıncaya kadar toplam 48'de biliyorsunuz. 14 sağda 14 solda kaldığında ne oluyor? 28 ilmek oluyor. Ortada 20 ilmek keseceğiz. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 20 ilmeğimizi keselim. Evet, ortayı kestik arkadaşlar. Boyun boşluğumuzu kestik. 20 ilmek kestik. Şimdi burada kaç tane ilmeğimiz kaldı? 14 tane ilmeğimiz kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Şimdi ne yaptık burada?
Burada örerek gelmiştik. Burada bir sıra öreceğiz. Arkalı önlü. 2, 3 ve 14. Şimdi arka tarafı da örelim arkadaşlar. Ön tarafa geldiğimizde omuz eğimi yapacağız. Omuzlarda eğim yapacağız. Arka tarafı da örelim. Arka tarafı örerek geldik. Şimdi ön tarafa ne yapıyorduk arkadaşlar? Son 5 ilmeği bırakıp dönüyorduk. Şimdi son 5 ilmeğe kadar örelim. İki, 4, 5. Evet, 5 ilmeğimiz kaldı. Dönüyoruz. Ön tarafa geldik. Ne yapıyoruz? 9 ilmek bırakıyoruz sonda. 5 ilmeğimizi örelim. 2, 4, 5. Kaç kaldı burada arkadaşlar? 5 ilmek bırakmıştık. 4 ilmek daha bıraktık. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ilmek bıraktık. Dönüyoruz. 5 ilmeğimizi örüyoruz. Pardon. 2, 3, 4, 5. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir sıra gidip arka tarafta kesiyorduk. Şimdi bir sıra gidelim. Evet, bu tarafı bitirdik. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Arka tarafta kesiyoruz. Burayı da kesip diğer tarafa geçiyoruz. Evet, bir zincir çekelim, kilitleyelim. Evet, bu tarafı bitirdik. Şimdi bakın arkadaşlar, şurada boşluk olmaması için şuradan tek ilmek alıyorum. Birleştirmek için. Buradan ilmeğimiz çoğalmaması için ilk başta hemen kesiyorum orayı ki ilmeğimiz çoğalmasın arkadaşlar. Burada boşluk olmaması için. Evet, sıra başına kadar örelim. Aynı diğer omuzda yaptığımız gibi burada da eğim vereceğiz. 5 ilmek kala döneceğiz. 9 ilmek kala döneceğiz. Son kalan 5 ilmeği örüp ön sırada örüp arka sırada keseceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde yapacağız. Evet. İliksiz olan kısma geçiyoruz arkadaşlar. 3, 2, 2 olarak kesiyorduk. Yani toplam 7 tane ilmek kesiyorduk. Şimdi bu taraftan misinalamızı bu tarafa getireceğiz arkadaşlar. Bu taraftan kol kesimine başlayacağız. Şimdi 3 keserek başlayalım. 1. Önce ipimizi buradan bağlayalım. 2 ve 3. Evet, ön taraftan ördük, arka taraftan da ördük, geldik arkadaşlar. Şimdi iki keseceğiz. Diğer tarafta yaptığımız gibi. Bir, iki. Evet. Düz taraftan ve ters taraftan örüp son kesimimizi yapıyoruz. Arkadaşlar, kısa kısa gösteriyorum video uzamasın diye. Bunu birinci bölüm olarak paylaşacağım. Ondan sonra ikinci bölüm paylaşacağım. İkinci bölümde de kapşonunu ve kollarını paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi son kesimimizi yapıyoruz. 1 ve 2. Toplamda 7 ilmek kestik arkadaşlar. 3, 2, 2. Şimdi yakaya kadar örüyoruz. Yakaya gelince hemen döneceğim arkadaşlar. Dümdüz artık öreceğiz. Şimdi yaka kesimini şuradan sayacağız arkadaşlar. Bakın. Yani ölçmeden buradan sayarak yapabiliriz.
En alttan sayalım haroşaları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yani daha kolay olur arkadaşlar. Ölçmeden hemen yaka kesimine başlarız sağ tarafta. Şimdi haroşalar tam 30 tane diş oluncaya kadar öreceğiz. 30 tane diş olduktan sonra hemen yaka kısmına başlayacağız. Yaka kısmını keseceğiz. Şimdi arkadaşlar yaka kısmını nasıl kesiyorduk? Önce 10 ilmek, daha sonra 3 ilmek, daha sonra 1 ilmek. Daha sonra örerken önce 5 ilmek bırakıyorduk. Daha sonra gidiyorduk geliyorduk 9 ilmek bırakıyorduk. Daha sonra son kalan 5 ilmeği örüp ön tarafta dümdüz örüp arka tarafta kesiyorduk arkadaşlar. Şimdi video daha çok uzamaması için ben yaka kısmına kadar öreceğim. Yaka kısmını da kestikten sonra birleştirirken hemen döneceğim arkadaşlar. Tarafı da bitirdik arkadaşlar. Omuzlarından birleştireceğiz. Ters tarafından şöyle yapıyor. Yani içe doğru geliyor. Buradan omuzları birleştirelim. Şöyle. Bu kenarda kalan küçük ipi de kullanalım. O da bitsin. İçe doğru yedirmiş olalım. Şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar, her zamanki diktiğim gibi. Bu zincir görülen yerden içeriden alıyorum. Buradan da içinden alıyorum. Bir zincir çekip alıyorum. Burada görünen zincir yerler arkadaşlar, bakın buradan da içinden giriyorum ve çekiyorum. Buradan giriyorum. Buradan, yani zincirlerin hep içinden giriyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu ip artık buraya kadar. Evet, içinden çekiyoruz arkadaşlar. Bu her iki tarafı da böyle yaparak dikiyoruz. Evet, buradaki ipi de, kenarda kalan ipi içe doğru yedirdim. Şimdi burayı da bu kalan iple dikeceğim arkadaşlar. Şöyle yapayım. Aynı bu şekilde alıyorum. Arkadaşlar bu kalan ipleri değerlendirmek için içe doğru hem yedirmiş oluyorum hem de dikiyorum. Evet, buradan şöyle alıyorum. İçe giriyorum. Buradan da içe giriyorum. Ben ipi hem yedirmiş olacağım hem de dikmiş olacağım bu şekilde. Şu zincirleri atlamadan yapalım arkadaşlar. Bakın. Bir de sıkı çekme, yani sık olmasın burası. Gayet bol bırakalım. Bu şekilde her iki tarafı da dikeceğim arkadaşlar şimdi. Dikiş işlemini de bitirdim. Şöyle yakından göstereyim. Evet, mantomuzun önü ve arkası beraber bitti arkadaşlar. Şimdi kapşon işlemine başlayacağız. Önü arkayı beraber ördük, bitirdik. Kapşon için arkadaşlar yakadan ve arkadan doğru şişe ilmek geçireceğiz. Şişe ilmek çıkarırken buradaki patı bırakıyoruz. Buradaki lastiğimizi bırakıyoruz. Lastiğimizden sonra ilmekleri çıkarmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeceğim. Sağ ve sol tarafta ilmek sayımız eşit olacak. Ona çok dikkat edeceğiz. Burada şimdi 14 tane ilmeğim var. Şimdi buraya kadar geldim. 14 tane ilmek çıkardım. Tam dikiş olan yerdeyim. Orada da şu aradan şöyle giriyorum. Evet. Şimdi şöyle yakından göstereyim. Şöyle şu zincir görünümlü yerler. Oralardan şöyle içinden alıyoruz. İlmek çıkarıyoruz. Şimdi şu bol gibi görünen yerler var arkadaşlar. Orası tam içinden değil de bir altından alıyoruz. Delik oluşmasın diye. Bir ilmek çıkardım. Şimdi bakın. Çünkü sizde de görünebilir, sizde de olabilir. Nasıl yapacağım diye burayı düşünmeyin. Böyle benim yaptığım gibi bakın. Şöyle
bir alttan şöyle ilmek çıkararak, bakın arkadaşlar, böyle yapalım, ilmek çıkaralım. Bakın orası açıklık kalmadı. Şimdi buradaki zincirlerden şöyle yaparak içinden giriyoruz, ilmek çıkarıyoruz. Bakın, içinden şöyle giriyoruz, içinden şöyle giriyoruz, ilmek çıkarıyoruz. Yani bu zincir görünümlü yerden tamamına girmiyoruz arkadaşlar. Şöyle içinden girip ilmek çıkarıyoruz. İçinden girip ilmek çıkarıyoruz. Şimdi ben böyle sıra sonuna kadar geleceğim. Anlaşılmıştır değil mi arkadaşlar? Şöyle bakın, şu zincirlerin tam içinden giriyorum, ilmek çıkarıyorum. Giriyorum, ilmek çıkarıyorum. Bakın, çok rahat, kolay bir şekilde alıyoruz. Şimdi ben sıra sonuna kadar ilmeğimi çıkarıp ondan sonra da size sayısını vereceğim. Arkadaşlar düz taraftan buradaki patımız hariç sıra sonuna kadar ilmeğimi çıkardım. Şöyle göstereyim. 56 tane ilmeğimiz oldu. 56 tane ilmeğimiz oldu. Düz taraftan çıkardık. Ters taraftan şöyle göstereyim. Ördüm. Ters olarak ördüm. Düz tarafa geldim. Şimdi arkadaşlar şöyle anlatayım. 56 tane ilmeğimiz kapşonumuza yetmeyeceği için şöyle 2 ilmekte bir arttırarak sıra sonuna kadar örelim. 2 ilmekte bir arttıralım. 2 ilmekte bir gizli arttırma yapalım. Ondan sonra ilmek sayımıza bakalım. Düz taraftayız yine. Arka taraftan ters örerek geldik. 1, 2 tane ilmeğimizi ördük. Üçüncü ilmeğimizi şöyle düzelterek yapalım. Tam buradan bakın, yan tarafından alıyorum. Bir tane örüyorum. Bir de içinden çıkarıyorum. Bir ilmeğimiz 2 ilmek oldu. 2 ilmeğimizi örüyorum. Üçüncü ilmeğimizi bir yan tarafından, bir de içinden alarak 2 ilmek yapıyorum. Şöyle 2 ilmeğimizi örelim. İlmeğimizi düzeltip bir yan tarafından, bir de içinden girerek 2 ilmek yapıyoruz. Şöyle 2 ilmeğimizi örelim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle bir yan tarafından, bir de içinden alarak arttırıyoruz. 2 ilmeğimizi örelim. İlmeğimizi düzeltip bir yan tarafından, bir de içinden batarak bir ilmeğimizi 2 ilmek yapıyoruz. Böyle devam edelim arkadaşlar. 1, 2, arttır. 1, 2, arttır. 56 tane ilmek kapşonumuza yeterli değil arkadaşlar. O yüzden bu sıramızda arttırarak gidiyoruz. Evet, 1, 2, arttır. 2 örüyoruz, bir arttırıyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar geldik. 1, 2, arttır. 1, 2. Buradan da şöyle bir arttırma işlemi yapalım. Çünkü eşit düşsün. Evet, son arttırmamızı da yaptık. Şimdi arka tarafta ters örerek gelelim. Düz tarafta sayalım kaç tane olmuş. 56 ilmeğimiz kaç ilmek olmuş. Arka tarafta ters örerek gelelim arkadaşlar. Ters örerek sıra sonuna gelelim. Şimdi arkadaşlar şöyle yakından göstereyim. Toplam 72 tane ilmeğimiz oldu. Bu 72 ilmeği yetmeyeceği için farklı bir arttırma şekline gideceğim. Ortadan arttıracağım. B şekilde gelecek şekilde arttıracağım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakalım. 6 santim kadar ördüm. 6 santim ördükten sonra şimdi tam orta kısımdan arttırma işlemine başlayacağız. Şimdi toplam 72 ilmeğimiz var. Bu 72 ilmeğin önce şöyle göstereyim. 35 ilmeğini öreceğiz. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 35 tane ördüm arkadaşlar. Şimdi 72 ilmeğimiz vardı. 72 ilmeğin yarısı ne ediyor? 36. 36 bu taraf, 36 bu taraf. Fakat 35 öreceğiz. Her seferinde 35 örüp 36. da arttıracağız arkadaşlar. Şöyle ben bir ayraç takacağım. Evet, ayracı böyle bırakacağız burada ki her seferinde saymayalım diye. Burada 35 ilmeğimiz var. 36. ilmekte ne yapacağız arkadaşlar? Artışımızı nasıl yapıyorduk? İlmeğimizi düzeltip kenarından alıyoruz. Bir de içinden giriyoruz. Evet, 36. ilmeğimizde ne yaptık arkadaşlar? Arttırdık. Şimdi burada kalan 36 ilmek. 35 ilmek buradaki ilk ilmeğimizle arttırıyoruz. Hatta beraber sayalım. İlmeğimizi düzeltiyoruz. Bu yan tarafından giriyorduk, arttırıyorduk. Bir de ne yapıyorduk? İçinden giriyorduk. Bakın arkadaşlar. 2 tane ilmeğimiz ne oldu? 4 tane ilmek oldu. Şimdi ayracın birini de buraya takalım. Her seferinde saymayalım diye. Burada kaç ilmek kaldı? Beraber sayalım. Bir karışıklık olmasın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 ve 35. 36. ilmekte arttırdık arkadaşlar. Şimdi bu taraftan düzü öreceğim arkadaşlar. Arka taraftan da ters örüp tekrar bir arttırma daha yapacağız. Toplam 5 defa arttıracağım. Sağdan ve soldan 10 arttırma olacak. Yani 72 ilmeğimiz 82 ilmek olacak arkadaşlar. Çünkü 72 ilmek kapşonumuza yetmezdi. O yüzden tam ortadan farklı bir arttırma yapacağız. Evet, saymadan 35. ilmeğime geldim arkadaşlar. Tekrar ayracımı buraya alıyorum. 36. ilmeğimde ne yapıyorum? Hemen arttırma yapıyorum. Düzeltiyorum. Bir yan tarafından, bir de ortasından giriyorum. Arttırmamı yaptım. Örüyorum. Şimdi bakın. Burada 35 ilmek var. 36. ilmek bu. Şöyle düzeltelim. Yan tarafından bir de şöyle içinden girelim, arttıralım. Ayracımızı bu tarafa alalım. Evet. Evet, saymadan geldik. Ayracımızı bu tarafa alıyoruz. Şimdi 35. ilmeğimizi ördük. 36. ilmekte ne yapıyoruz arkadaşlar? İlmeğimizi düzeltiyoruz. Yan tarafından örüyoruz bir tane. Bir de içinden alıyoruz. Yani 36. ilmekte hep arttırıyoruz. Sağdan 36. ilmekte, soldan 36. ilmekte hep arttırıyoruz. Bak başladı benimki yine. Evet, buradan arttırdık, geliyoruz. Ortayı örüyoruz. Şimdi sol tarafta 36. ilmekte arttıracağız. Yani bu ilmekte arttırıyoruz arkadaşlar. Şöyle arttıralım. 6 tane artış oldu. Ne oldu arkadaşlar? 72 ilmeğimiz vardı. 78 ilmeğimiz oldu şu an. Buradaki 35 ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi arttırma kısmına kadar örüp tekrar arttırma kısmına geldiğimde arkadaşlar beraberce arttıralım. Evet. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ayracımızı bu tarafa alıyoruz. Yani 35 ilmeğimiz bu tarafta. 36. ilmeğimizde ne yapıyorduk arkadaşlar? Arttırmamızı yapıyoruz. Evet. 4. arttırmamızı da yaptık sağdan. Şimdi soldan 4. arttırmamızı yapacağız. Gidip bir sıra gidip döneceğiz. Son arttırmamızı yapacağız arkadaşlar. Onu da beraber yapalım. Şimdi ne yaptık? 35 ilmeğim burada. 36. ilmeğimde ne yapıyordum arkadaşlar? Arttırıyordum. Evet. Buradan da arttırdık. Şimdi ön kısımdan ve arka kısımdan örgümü tamamlayıp son arttırmamızla beraber yapalım. Ondan sonra ne kadar daha öreceğimize bakalım arkadaşlar. Kapşonumuza devam edelim. Evet arkadaşlar, artık son artırma sıramızdayız. Ayraçları da çıkarabiliriz.
Şimdi bu arttırmamızla toplam 82 tane ilmeğimiz olacak. 82 tane ilmek de bizim kapşonumuza yeterli. Evet, ayracımızı çıkarıyoruz. Ne yapıyorduk? 36. ilmekte arttırmamızı yapıyorduk. Buradan arttırmamızı yaptık. Ortayı örelim. Şimdi burada da 36. ilmekten arttırmamızı yapıyoruz. Arttırma işlemimiz tamamen bitti. 82 tane ilmeğimiz oldu. 72 ilmeğimiz vardı. Sağdan soldan arttırdık. 10 ilmeğe ulaştık ve toplam 82 ilmeğimiz oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Arttırma yerimizde şöyle yakından göstereyim. Gayet düzgün ilmek arttırma şeklimiz oldu. Şimdi arkadaşlar ben 20 ya da 22 santim kadar öreceğim. Daha sonra hemen dönüyorum. Kapşonumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Ben örgümü ilerletip geliyorum. Arkadaşlar kapşonumuzu tam 23 santim uzattım. Şimdi şöyle beraberce ölçelim bakalım. Evet. Tam 23 santim arkadaşlar. 23 santim kadar uzattım. Şimdi kapşonumuzu 3'e böleceğiz artık arkadaşlar. Kesme işlemine başlayacağız. Ortayı 28 bırakacağız. Yanları 27 bırakacağız. Şimdi buradan ortaya kadar 27 ilmek örelim. Bir de ortayı örelim 28 ilmek. Sol taraftan kesme işlemine başlayacağız. 26 ve 27. 27 ilmeğimizi ördük. Şimdi buradan ortaya 28 ilmek bırakacağız arkadaşlar. Ortanın da 28 ilmeğini örelim. Sol tarafta 27 ilmek kaldığında kesme işlemine başlayacağız. 26 ve 27. Pardon arkadaşlar. Burada 28 ilmek olacak ama 28. ilmekte hep soldan kesme yapacağız. Şimdi bakın arkadaşlar. Soldan ve sağdan. 27 ilmek öreceğiz. 28. ilmekte kesim yapacağız. 27 ilmek öreceğiz ortada. 28. ilmekte kesim yapacağız. Şimdi burada tam 27 ilmeğimiz kaldı. Bu 28. ilmeğimiz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İsterseniz sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. 28. ilmekle soldaki 27. ilmeği beraber alıyoruz. İlk kesme işlemimizi yaptık. Dönüyoruz. Yani yan taraflar sağ ve sol kesme işlemi yaparken azalacak. Ortası 28 ilmek olarak sabit kalacak. Şimdi 27 tane ilmeğimizi örelim. 28. ilmekten kesme işlemine başlayalım. Sol taraftan kestik. 26 ve 27. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 28. ilmekle 27. ilmeği kesiyoruz. Yani sağ ve sol azalıyor. Evet. Ortası hep 28 kalıyor. Bakın arkadaşlar şöyle sayalım. Buradan kestiğimiz yer belli zaten. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Yani ortası hep sabit kalıyor. Şimdi dönüyoruz. Buradan ortadaki ilmeği örüyoruz. 28. ilmeğimize bakın. 28. ilmeğimize geldi. Artık karıştırmayız arkadaşlar. Kesim yerlerimiz belli oluyor. Son ilmeğimizle soldaki ilmeğimizden alıyoruz ve kesiyoruz. Dönüyoruz. Ortayı örüyoruz. 28. ilmeğimize geldiğimizde hemen yan taraftaki ilmekten alıyoruz ve kesiyoruz. Evet, 28. ilmeğimize geldik. Bakın arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Burada şöyle arka tarafta tersten kesiyoruz. Ters şekilde kesiyoruz. Arka taraf kesimimizde ters kesiyoruz. Ters ördüğümüz gibi kestik. Toplam ne yaptık arkadaşlar? İki taraftan da ikişer defa kesilmiş oldu. Şimdi dönüyoruz. Unutmayalım arkadaşlar. Arka taraftan ters, ön taraftan düz kesiyoruz. Şimdi 28. ilmeğimize gelelim. Evet, 28. ilmeğimize geldik.
Burada 3 tane birden alıyoruz, 2 kesiyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle anlatayım. Şimdi arka taraftan da keselim. 2 sıra birer birer kesiyoruz. Bir sıra çift kesiyoruz arkadaşlar. 2 sıra birer birer kesiyoruz. Bir sıra çift keseceğiz. Şimdi öbür taraftan da çift ilmek alalım. Evet. 28. ilmeğimize geldik. Ne yapıyoruz burada da arkadaşlar? Burada da çift alıyoruz. Tersten kesiyoruz. Ne yaptık? 3 tane birden aldık. 2 tane kestik. Şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar. Tekrarlayayım. Tekrar beraber yapalım. Şimdi 2 defa birer birer keseceğiz. Bir defa çift keseceğiz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Artık tek keseceğiz. Evet, ne yapıyoruz? Yine tek keseceğiz. İlk kesme işlemimize buradan başlamıştık. Şimdi 2 defa bir kestik. Bir defa çift kestik. Şimdi yine tek keseceğiz arkadaşlar. Kesimimizi yaptık. Dönüyoruz. Evet, 27 ilmeğimizi örelim. Evet, 28. ilmeğimize geldik. Ne yapıyoruz? Burada ters kesiyoruz. Dönüyoruz. Bir defa daha tek keseceğiz. Daha sonra çift keseceğiz. Yirmi sekizinci ilmeğimize geldik. İkinci tek kesimimize başladık. Döndük. Bunda karıştıracak bir şey yok. Sadece karıştırmayacağınız arkadaşlar. Özellikle ben video çekmeye başladığımda yapıyor. Bunda sadece karıştırmamaya dikkat edeceğiniz 2 sıra tek, bir sıra çift kesmeler arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Şimdi son tek kesimimizde yapıyoruz. Öbür tarafta tekrar çift kesim yapacağız. Yani 2 sıra tek, bir sıra çift kesim yapacağız arkadaşlar. Çift kesimimizi de yapalım. Ondan sonra ben sağ ve sol taraftaki ilmekler bitinceye kadar örüp döneceğim. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? 28. ilmeğimize geliyoruz. Evet, 28. ilmeğimize geldik. Ne yapıyoruz? Çift kesiyoruz. 3 tane birden alıyoruz. 2 kesim yapıyoruz. Bosi. Şimdi döndük. 27 tane ilmeğimizi örelim. 28. ilmekte çift keselim. Evet, ne yapıyoruz burada? Burada da çift alıyoruz. Evet. Dönüyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kapşonumuz iyice oluşmaya başladı. Sağ ve sol taraftaki ilmeklerimiz bitinceye kadar 2 sıra tek, bir sıra çift. 2 sıra tek, bir sıra çift olarak keselim. Arkadaşlar iki tarafın ilmeğinde sağın ve solun ilmeğini bitirdik. Ortada 28 tane ilmeğimiz kaldı. Kapçonumuzu şöyle göstereyim. Evet. Şimdi sağdan ve soldan 28 tane ilmek çıkaracağız. Bu yan taraftan arkadaşlar. Bu zincir görünümlü yerlerden. Yalnız bu sefer içinden değil, direkt böyle alacağız zincirlerimizi. Yani zincirin tam içine gireceğiz arkadaşlar. Sırayla ilmek çıkaralım. Tam 28 tane ilmeğimiz çıkacak arkadaşlar buradan. Şimdi bu taraftan 28 tane ilmek çıkaracağız. Ortayı ikişer ikişer keseceğiz. 28 tane ilmeğimiz kalmıştı ortada arkadaşlar. Çiftli örerek keserek gideceğiz. 14 tane ilmeğimiz kalacak ortada. Sonra sol taraftan da 28 tane ilmek çıkaracağız. Şuralardan girerek bu zincirlerden arkadaşlar, bu zincirlerin içinden girerek
28 ilmeği tamamlayalım. Evet, toplam 28 tane ilmeğimiz oldu sağ tarafımızda. Şimdi ortayı örerken arkadaşlar ikişer ikişer keserek gideceğiz. 28 tane ilmeğimiz var biliyorsunuz tam şapkanın tepe kısmında. Orada ikişer ikişer şöyle ikişer ikişer alarak bakın 14 ilmeğe düşüreceğiz burayı. Evet. Evet, buradaki ilmeğimizi de 14'e düşürdük. Arkadaşlar burada farklı bir iple, başka bir iple buradan ilmek çıkardık. Burada kalan ipimize de devam ettik. Şimdi buradaki ipimi koparacağım bu tarafa geldiğimde. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Burayı 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 ilmeğe düşürdük. Şimdi buradan yani sol taraftan kapçurumuzun sol tarafından 28 tane ilmek çıkaracağız. Videoyu daha fazla uzatmadan arkadaşlar ben ilmeğimi çıkarıp arka taraftan ters örüp düz tarafa geldiğimde dönüyorum. Arkadaşlar ön taraftan çıkardık. Ortayı ikişer ikişer keserek aldık. 14 ilmeği düşürdük. Sağdan soldan 28 ilmek çıkardık. Toplam 70 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İlmekleri topladıktan sonra arka taraftan ters örerek geldik. Şimdi düz taraftayız. Önce 2 tane ilmeğimizi örelim. Son 2 ilmeğimiz kalıncaya kadar her ilmekte arttırıyoruz. Evet, şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Her ilmekte arttırıyoruz. Şimdi son 2 ilmeği kalıncaya kadar her ilmekte arttıracağız. Şöyle yapalım. Evet. Son arttırmamızı da yapıyoruz. Başta ördüğümüz gibi son 2 ilmeğimizi arttırma yapmadan örüyoruz arkadaşlar. Şimdi arkaya dönüyoruz. Toplam kaç ilmeğimiz oldu? Sayalım. 136 tane ilmeğimiz oldu. Arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. Bunlardan yapacağız. 5-6 sıra gitmemiz yeterli. Şimdi arka tarafta ilk sıramızı koyuyoruz arkadaşlar. 8 düz 8 ters olarak başlayalım. İlk önce nasıl başlıyorduk? Ön tarafa ters geçmesi için tam uçlardan şöyle, evet, 8 düzle başlayalım arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 2 4 6 8. 8 düzle başladık. 8 ters, 8 düz 8 ters olarak devam edelim arkadaşlar. Yedi ve 8. 8 tersimizi ördük. 8 düzümüzü öreceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar arkadaşlar 8 düz 8 ters 8 düz 8 ters olarak devam edelim. 5-6 sıra fırfırlarımızı örelim. Ondan sonra da kesim işlemini yapalım arkadaşlar. 4 tanesini ördük. 5 6 7 ve 8. Arkadaşlar bu pileli kısmını da bitirdik. Şuradan sayalım. 1 2 3 4 5. 5 sıra gittim. 6. sırada kesme işlemine başladım. Şimdi kesme işlemini nasıl yaptım onu göstereceğim arkadaşlar. Bu pileleri fırfır yerleri bozulmasın diye tersleri ters olarak kestim. Düzleri de düz olarak kestim. Nasıl yaptım arkadaşlar onu da göstereyim ben size. Şimdi düz yerdeyim. 8 tane düzümdeyim. Düzleri böyle kesiyorum arkadaşlar. Özellikle bunun için videomu başlattım. Göstermek için buraları dümdüz kesilmesin, hem fırfırları ters ters düzü düz olarak pileli dursun diye. Bakın düzleri böyle kesiyorum. Yani düz örer gibi buradan alıyorum, kesiyorum.
O fırfır kısımları dümdüz durur o zaman. Eğer dümdüz kesersek arkadaşlar o kısımlar dümdüz durur. Bunlar bu kısımlar şöyle çocuğun kapşonu taktığı zaman aşağı doğru iner. Ama böyle daha güzel durur. Evet, bunu düz olarak kestim. 7 ve 8. 8 tane ilmeğimi düz kestim. Şimdi bakın arkadaşlar, burası ters. Öne doğru alıyorum ipimi. Şöyle bakın. Ters örer gibi. Benim ters örme şeklim böyle. Artık siz nasıl örüyorsanız, eğer böyle yapıyorsanız arkadaşlar böyle kesin. Ben arkadan alıyorum ters örerken, böyle kesiyorum. Evet. Yani tersi ters örer gibi, düzü de düz örer gibi kestim. Bunu her örgümde yapmıyorum arkadaşlar. Sadece bu fırfır kısımları, pile kısımları bozulmasın diye. Yani düzler düz olarak dursun, tersler ters olarak. Evet. Kapşonumuz da bu şekilde bitti. Şöyle bir zincir çekelim. Şöyle biraz uzun bırakalım. Bakın arkadaşlar, ne bere gibi ne şapka gibi. Tam bol kapşon şeklinde oldu. Çok güzel bir kapşonumuz oldu arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Şuradaki 28 ilmeğimi 14 ilmeğe düşürmemin sebebi arkadaşlar, bakın bu kısım şöyle dik dursun diye. Eğer burayı kesmeden dümdüz yaparsak, yani burayı da 28 ilmek olarak örseydik, pileli kısmı yani fırfır kısmı aşağı doğru inecekti. Çocuğunuzun yüzüne doğru inecekti. Bir de arkadaşlar şunu göstereceğim. Burada, hatta beraber şimdi yapalım tersinden. Burayı da arkadaşlar şöyle yarısına gelecek şekilde, yani bu lastiğimizin, patımızın yarısına gelecek şekilde dikeceğiz. Bu kalan ipimle birleştireceğim. Arkadaşlar siz iğneyle de birleştirebilirsiniz. Şurada 8 tane haroşamız var biliyorsunuz arkadaşlar. Buradan sayalım. 1, 2, 3, 4. Şöyle 5.'den alalım. Buradan da şöyle içinden girelim. Şöyle yapalım. Bir zincir çekelim, kilitleyelim. Şöyle içlerden girelim arkadaşlar. İçinden çektim. Evet. İpim de yetecek herhalde. Yetti bile. Evet. Evet, oradan da birleştirdik. Birleştirme işlemimiz bitti. Öbür tarafı da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Bakın birleştirme işlemini yaptık. Buradan birleştirdik. Burayı da aynı şekilde birleştirelim. Daha sonra kolumuza başlayalım. Bakın arkadaşlar. Bereli şapkanın darlığında değil, biliyorsunuz kapşonlar bol olur. Ortadan arttırmamın sebebi, biliyorsunuz kapşonlar kasıyor. Burası kasmaması için ben o yüzden burada şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın burada arttırdık. İsterseniz siz arttırmayabilirsiniz. Eşitleyerek, burasının uzunluğu en az 22 santim olacak arkadaşlar. Ona göre eşitleyip 3'e bölebilirsiniz. 72 ilmeğimiz vardı. Ucunuzun baş kısmı küçükse eğer, arttırmayı yapmadan, yani 22 santim ördükten sonra eşit bir şekilde bölerek yapabilirsiniz. Burayı da bakın arkadaşlar, şurayı da şöyle yarım bir şekilde diktik. Buraya yarım bir şekilde birleştireceksiniz. Buranın yarısı açıkta kalacak. Kol bölümüne geldik arkadaşlar. Ön bir hazırlık yaptım ben, çünkü videom daha fazla uzamasın diye. Etekli de aynı örnek olduğu için, pile kırmalarımızı falan beraber yapmıştık. Örnekle aynı olduğu için ön bir hazırlama yaptım. 80 tane ilmek attım. Şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar. 80 ilmek attıktan sonra, yani ters tarafta 4 düz 8 ters, 8 düz 8 ters, 8 düz 8 ters olarak sıra sonuna geldim ve 4 düzle bitirdim. Ön tarafa ters olarak düşmesi için şöyle bakalım arkadaşlar. Kaç tane düzümüz olmuş? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane düzümüz. 1, 2, 3, 4. 4 tane de tersimiz. Bu sağda ve solda 4 tersleri saymıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu pile kırmayı birinci bölümde göstermiştim. Mantomuzun etek kısmında göstermiştim. Bir daha göstereceğim ve kolumuza başlayacağız. Şimdi arkadaşlar kaç santim ördüm? 23 sıra ördüm. 24. sırada pile kırmamıza başlayacağız. Şimdi ben şöyle ölçü olarak da vereyim. Kaç santim örmüşüm pilemizi? Evet, 9 santim. Tam 9 santim örmüşüm arkadaşlar. 9 santimin sonunda pile kırmalarımıza başlayacağız.
Birinci bölümde de birkaç tane gösterdim. Şimdi bir tane daha göstereyim. Neden bu sağda ve solda 4 başladığımızda anlayacaksınız. Evet, şimdi ne yapıyoruz? 1, 2, 3 ve 4. Bunu arkadaşlar şöyle içe doğru getiriyoruz. Düz olarak örüyoruz. Bakın arkadaşlar. İkisini birlikte alıyorum ve düz olarak. Bundan sonra olacak. Evet. Şöyle içinden çıkarıyoruz. Sırayla bir buradan, bir bu şişimizden alıyoruz, örüyoruz. Bir bu şişimizden, bir bu şişimizden alıyoruz, örüyoruz. Bir bu şişimizden, bir bu şişimizden alıyoruz, düz olarak örüyoruz. Evet. Bakın. İlk pile kırmamızı yaptık. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Düzümüzden şöyle alıyoruz diğer şişimize. Daha sonra bu tarafa alıyoruz. Yani düzlerimiz hep üstte, terslerimiz altta kalacak arkadaşlar. Bir tane daha göstereyim. Daha sonra pilemi kırdıktan sonra döneyim. Ne yapıyoruz? İkisini bir alıyoruz. Çıkarıyoruz şişten. Düz alıyoruz, ters alıyoruz, düz olarak örüyoruz. Evet. Düz alıyoruz, ters alıyoruz, düz olarak örüyoruz. Sonunu da yapalım. Evet arkadaşlar. Birinci bölümde pile kırmalarını göstermiştim. Şimdi böyle sırayla pilelerimizi kırarak gidelim. 80 tane ilmeğimiz 40 tane ilmeğe düşecek. Pilelerimizi kırdıktan sonra da arka tarafta ters olarak örüp ön tarafa gelelim arkadaşlar. Şöyle göstereyim bir tane daha. Düz olarak örüyoruz. Hep terslerimiz altta, düzlerimiz üstte olacak arkadaşlar. Pile pile duracak çünkü. Düzler üstte kalacak. Evet. Sonuncuyu da örelim. Şöyle yapalım. Evet. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada 4 tane tersimiz var. Yine düzler üstte kalacak şekilde pilemizi kıracağız. Daha sonra arka tarafta ters olarak düz tarafa geleceğiz. Kırmalarımızı yaptık. Pilelerimizi tamamladık arkadaşlar. Düzler üstte kalmak üzere 1, 2, 3, 4, 5 tane düzümüz üstte kaldı. Tersleri alta doğru kırdık arkadaşlar. 80 tane ilmeğimiz vardı. Toplam 40 tane ilmeğimiz kaldı. Pileleri bitirdikten sonra, kırdıktan sonra arkadaşlar arka taraftan ters ördük. Düz tarafa geldik. Şimdi arkadaşlar arttırma işlemine başlamadan önce sağdan ve soldan kolumuzun arttırma işlemine başlamadan önce 4 sıra düz gideceğiz. 4 sıra düzden sonra arttırma işlemine başlayacağız arkadaşlar. Şimdi 4 sıra düzümüze gidelim. Daha sonra sağdan ve soldan arttırma işlemimize başlayalım. Dört sıramı tamamladım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Tam 4 sıra gittim. Şimdi arttırma işlemine başlayalım. Bir ilmek örüyorum. İkinci ilmekte ilmeğimi düzeltip yan taraftan bir de içinden giriyorum. İlk arttırmamı yaptım. Şimdi sıra sonuna gelelim. Sıra sonuna geldik. Sondan ikinci ilmekten arkadaşlar ilmeğimizi düzeltiyoruz. Yan tarafından alıyoruz. Bir de düz tarafından içinden giriyoruz 2 ilmek. Şimdi ilk arttırmamızı yaptık arkadaşlar. Ters taraftan örüyoruz. 4 sıraya bir arttıracağız. Bu arttırdığımız tarafı saymıyoruz arkadaşlar. Arttırdığımız tarafı saymadan düz tarafa geldiğimizde 4 sıraya bir arttıracağız. 4 sıraya bir arttıracağız. Şimdi kolumuzun ön tarafına gelelim. Kolumuzun ön tarafına geldik arkadaşlar. Bu sıradan itibaren yani arttırdığımız sırayı saymıyoruz. Tersten gelip düz tarafa geldiğimizde 4 sıraya bir arttırma yapıyoruz. 4 sıraya bir arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Toplamda ben kolumun bir tanesini örmüştüm. Onunla size anlatayım diye. Şimdi arkadaşlar toplam 7 defa 7 sağdan 7 soldan arttırdım. 14 40 tane ilmeğimiz vardı.
Toplam 54 tane ilmeğimiz oldu arkadaşlar. Şimdi 7 defa arttırarak kol kesimine kadar gelelim. Kol kesiminde beraberce yapalım. Şimdi çok eğer tek tek arttırmaları gösterirsem videom çok uzayacak arkadaşlar. O yüzden şimdi ilk arttırmamızı yaptık. İkinci arttırma 4 sırayı tamamladıktan sonra ikinci arttırmamızı yapıyoruz. 4 sırayı tamamladıktan sonra üçüncü arttırmamızı yapıyoruz. Şuradan bakalım arttırmalarımıza. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 arkadaşlar. Toplam 7 defa arttırmışım sağdan ve soldan. Arttırmalarımı bitirip kol kesimine geldiğimizde hemen dönüyorum. Arkadaşlar arttırma işlemimiz bitti. Sağdan ve soldan 7'şer defa arttırdık. Son arttırmadan sonra 4 sıra daha gittik. Yani 7. arttırmadan sonra 4 sıra daha gittim arkadaşlar. Şimdi sağdan ve soldan kol kesimini yapacağız. Bir, 2, 3, 4, ve 5. Şimdi sıra sonuna gelelim. Sıra sonunda dönerken de 5 ilmek keselim sol tarafta arkadaşlar. Evet, dönelim. 5 ilmek de arka tarafta keselim. Daha sonra arkadaşlar her sırada birer ilmek keseceğiz. Her sırada birer ilmek keseceğiz. 20 ilmeğimiz kalıncaya kadar. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi sıra sonuna gelelim arkadaşlar. Artık her sırada birer ilmek keseceğiz. 20 ilmeğimiz kalıncaya kadar. Evet, şöyle dönelim arkadaşlar. Tek ilmeği kesmeye başlayalım. Evet, bir ilmeğimizi kestik. Şimdi arkadaşlar son 20 ilmeğimiz kalıncaya kadar birer ilmek keserek devam edelim. 20 ilmeğimiz kaldığında hemen dönüyorum arkadaşlar. Son kesimi yaptım. Kesimi yaptıktan sonra 20 tane ilmeğimiz kaldı. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20. Şimdi hem ön taraftan hem arka taraftan kesim yapacağız ve kolumuzu bitireceğiz. Bir bu taraftan, yani arka taraftan kesiyorum. Dönüyorum. Bir de ön taraftan kesiyorum. Arka taraftan aldım, bir de ön taraftan aldım arkadaşlar. 2 defa kestim. Şimdi sıra sonuna gelelim. Şimdi bir ön taraftan kesiyorum, bir de arka taraftan. Artık kol kesimimiz bitti. Ön tarafa geldikten sonra kolumuzu kesiyoruz. Arkadaşlar böyle yapmamız sebebi sivri bir şekilde olmasın, oval dursun kestiğimiz yer diye. Şöyle göstereceğim size de. Kaç tane ilmeğimiz kaldı? Sayalım. 20 tane ilmeğimiz vardı. Her iki taraftan da ikişer tane kestik, önden ve arkadan olmak üzere. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. 16 tane ilmeğimiz kaldı. Artık kolumuzu keserek bitiriyoruz. Kollarımız da bitti arkadaşlar. Manşetlerimizi yapacağız şimdi. Manşetlerimi ben hazırladım. Manşetleri göstereceğim. Kolun manşetini ve mantonun yan taraflarının, eteklerin manşetini yaptım. Şimdi onları da göstereceğim. Bir tane zinciri çekelim.
kolumuz tamamen bitti. Şimdi manşetleri göstereyim arkadaşlar ben size. Şöyle mantomuzun yan tarafına yaptığım manşeti göstereyim arkadaşlar. Diğerlerini beraber yapalım. Bir de koluna yaptığım manşeti göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Ben manşetleri ördüm, hazırladım. Kolun bir tanesini diktim, manşetini diktim. Düğmesini diktim mantomuzun. Etek manşetine 10 ilmek başlıyoruz arkadaşlar. 24 diş haraşo örüyoruz. Bu mantomuzun etek manşeti. Bunu da arkadaşlar 8 ilmek attım. 18 diş haraşo ördüm. Bu da kolumuz için manşet. Bunları şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şu 3 tane, bakın arkadaşlar tekrar göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5. Arasına manşetimizi böyle yerleştirip bakın. Tekrar gösteriyorum. 1, 2. Bu eteğimizin yan tarafında, lastiğin yan tarafından 1, 2 tane düzümüz. 2 düzümüzü atlıyoruz. 3, 4, 5. 3. 4. 5. kısma manşetimizi dikiyoruz. Şöyle daha sonra da düğmelerini yerleştiriyoruz. Kolumuzu da şöyle göstereyim. Bunu böyle kenara alalım. Kolumuzda arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane düzümüz var. 2 düz pilelerimizi yan tarafa bırakıp 2 tane pilemizi yan tarafa bırakıp arkadaşlar buraya da manşetimizi koyuyoruz. Düğmeleri de şu şekilde düğmelerimizle dikiyoruz. Bakın. Kolumuzda bu şekilde yapıyoruz. Söylediğim gibi kola 8 ilmek attım. 18 diş haraşo ördüm. Mantomuzun etek kısmına da pile kısmına da 10 ilmek attım. 24 diş haraşo ördüm. Arkadaşlar bu manşetleri 5 numara şişle ördüm. Mantomu 6 numaralı şişle ördüm. Manşetlerimizde 5 numaralı şişle ördüm. Şimdi sırayla böyle yapalım arkadaşlar. Daha sonra da kolumuzu dikelim. Yalnız bu manşetleri yaparken, düğmelerini falan dikerken kolunuzu dikmeden yapın. Çok zor olur yoksa. Kolu diktikten sonra kenardaki iplerden bakın arkadaşlar, şimdi bu kenardan makine dikişiyle dikiyoruz. Bunu aslında göstermeme gerek yok. Hepiniz yaparsınız ama bir tane şöyle göstereyim ben. Daha sonra tamamen bitirdiğimde şuradan şu şekilde bakın arkadaşlar. Bu şekilde dikelim. Şöyle makine dikişi yapalım. İpi çok az bıraktığım için zorlandım biraz. Evet, şu şekilde yapalım. Her iki tarafında böyle manşetlerini dikelim. Evet, bakın. İçinden geçirip arka tarafından şuradan da kilitleyelim arkadaşlar. Bir daha şöyle kilitleyelim. Evet. Burayı tamamladık. Şimdi buradan artan ipimizi de şöyle içinden geçirelim. İpim biraz kalın olduğu için iğnemden geçmedi. İğnem küçük, daha doğrusu benim. O yüzden bölerek yaptım. Buradaki ipi de yedirelim buraya. Şimdi burayı da şöyle makine dikişiyle dikelim arkadaşlar. Evet, burayı da bitirdik. Kol manşetimiz tamamlanıyor. Şimdi de şöyle kilitleyelim.
burası da bitti. Bu ipi de içine alalım. Bu ipi de kilitleyelim arkadaşlar. Evet, burası da bitti. Şimdi beraber düğmelerini de dikelim. Şimdi düğmemizin bir tanesini böyle arkadaşlar şöyle dikelim. Diğerini de öbür tarafa dikelim. İki düğmemizi de diktim arkadaşlar. Şimdi mantomuzun yan manşetini de yapalım beraber. Daha sonra kolumuzu dikelim. Evet. Kol manşetimizi de yaptık. Şöyle koyalım bunu kenara. Evet, bunu kaç ilmek atmıştık arkadaşlar? 10 ilmek atmıştık. 24 diş haroşamızı örmüştük. Nasıl yapıyoruz bunu da? Şöyle yan taraftan göstereyim. Daha yeni anlattığım gibi arkadaşlar. 2 tane pilemizi bırakıyoruz, yan taraftaki pilemizi. 1 2. Şimdi bunu 3 4 5 tam üzerine koyuyoruz. Düğmelerini de buradan dikiyoruz arkadaşlar. Dikme işlemini uzun gösteremeyeceğim çünkü sehpada yaptığım için zor oluyor dikmesi. Şöyle göstereyim. Şimdi manşetini diktikten sonra düğmelerini dikeceğim. Ondan sonra da kolu dikeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde mantomuz bitiyor. Evet, burayı da bu şekilde diktik arkadaşlar. Düğmesini de dikelim. Diğer tarafını da diktim ben. Şöyle kilitleyelim. Düğmelerini buradan öbür düğmemizi de şöyle dikiyoruz. Bir haroşa atlayıp düğmelerimizi buradan dikiyoruz. Daha sonra da kolumuzu dikeceğiz. Düğmemizi dikiyoruz. Mantomuzun son yan manşeti de bitti arkadaşlar. Şimdi şöyle düzeltelim. Şöyle tekrar düğmelerini ilikleyelim. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Etek kısmına çok hafif ütü basalım. Yani buhar, daha doğrusu buhar gezdirin üstünde bu etek pile kısmına. Böyle hafif açılacak çünkü pile kısmı. Şimdi şöyle tekrar göstereyim arkadaşlar. Kolumuzun manşeti, mantomuzun yan manşeti. Bu tarafı da tamamladık. Şimdi sadece bu kolumuzun manşetini de dikmeden yaptık. Arkadaşlar manşetleri yaparken ben kolu dikmeden yaptım manşetini, ondan sonra kolu diktim. Bu kolu da dikmeden manşetini yaptım. Dikerseniz çünkü zorlanırsınız. Manşetini yaptım, düğmelerini diktim. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Ben her zaman tığımla dikiyordum. Şöyle yapıyordum. Şimdi yine bir kısmını göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi her zaman her örgümde tığla diktiğimi gösteriyorum ben size. İçinden giriyorduk. Bir de buradan içinden giriyorduk arkadaşlar. Bir zincir atıp kilitleyip daha sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu zincir görünümlü yerlerin içinden girip kilitliyoruz. Böyle içinden girip ne yapıyorduk? Karşılıklı olan yerleri alıp içinden girip kilitliyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde kolumuzu dikelim. Evet, bu şekilde kolumuzu dikelim arkadaşlar. Evet, buradan itibaren diktik arkadaşlar. Böyle yaparak bitirdik. Şimdi kolumuzun şöyle yapalım.
Buradan kilitlemeye gerek yok arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Mantomuzun ters tarafını çevirip buradaki ipi ben çıkarmadan düz tarafını kolun, ben böyle dikiyorum arkadaşlar. Diktiğim gibi de size göstereceğim. Şu diktiğim yeri de göstereyim. Bakın. Şurayı dikerken bakın 4 bıraktığımız yerler. Başlangıcında ve sonunda 4'er tersimiz vardı. Burada ne oldu? 8 tane ters oldu, birleşti manşet kısmında. Şimdi arkadaşlar burayı ben şunu şöyle düz taraftan içe doğru alıyorum. Bakın arkadaşlar, şu 16 ilmek bırakıp kestiğimiz yer var. Bunu şöyle eşitleyeceğim. Şöyle eşitliyorum. Daha sonra bunu burada dikiş yaptığımız, omuzumuzda dikiş yaptığımız yerle şuraya getiriyorum. Eşitlediğim yer tam ucunu bu omuzumuzun dikiş yaptığım yere getiriyorum. Buradan kaymaması için ayraçla şöyle kilitleyeceğim. İpi bırakmıştık biliyorsunuz. Şimdi bu şekilde. Bakın. Şuradan eşitlediğimiz yer. Burayı eğer eşitlersek arkadaşlar şurayı hiç kaydırmadan dikişimizi yaparız. Şöyle yapalım bakın. Buradan şimdi şuradan kilitleyelim artık. Bakın. Buradaki uca kadar sabitlediğim yere kadar tığımla dikeceğim. İşte şöyle içten bakın zincir olan yerlerden alacağız, kilitleyeceğiz. Bu zincir olan yerlerden alacağız, içinden gireceğiz. Burada da bakın arkadaşlar şöyle içinden gireceğiz, kilitleyeceğiz. Kaydırmadan rahatça buradan dikiyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle içinden giriyoruz. Şöyle tığdaki ilmeğimizi rahat bırakıyoruz arkadaşlar. Gevşek bırakıyoruz. Sıkı olursa toplanır. Şöyle bakın. Gayet rahat bırakıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Ayracımızın olduğu yere kadar geldik. Ayracımızı oradan şimdi çıkaracağız. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi ayracımın olduğu yere kadar geleceğim. Ayracımı çıkarıp buradan devam edeceğim. Evet, sonuna geldik dikişimizin. Kolumuzun dikişinin arkadaşlar. Sehpada gösterdiğim için, daha doğrusu size zorlandığım için şöyle bir şekilde yarım yarım da olsa size anlatmaya çalışıyorum. Evet. İpleri de içinden şöyle yedirelim. Bir zincir çekip kilitleyelim. Evet, diktiğimiz yer şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın içeride kalan iplerimizi şöyle yedirelim. Daha sonra da mantumuz tamamen bitti. Bu pile kısmına, pile kırdığımız yere yani etek kısmına arkadaşlar unutmayalım, çok hafif bir ütü basalım ki burası biraz şöyle açılmış şekilde duracak. Ben şimdi size ölçüsünü de vereceğim. Şöyle arkadaşlar boyunu ve enini vereceğim size. Boyu 54 santim. Şöyle enini verelim. Koltuk altından da şöyle 39 santim. Kol uzunluğunu da verelim. 45 santimde kol uzunluğu var. Şimdi arkadaşlar toplam 6. yumağımızdan bu kadar kaldı arkadaşlar. 5,5 yumak gidiyor. 6 numaralı şişle ördük.
Bu ördüğümüz mantonun yaş grubu 4 ve 5. 6 yaş grubunda zorlayabilir. Çünkü çocuklarımızın gelişimi farklı olduğu için, yani 4 yaşındaki çocuk da giyebilir bunu. 6 yaşındaki çocuk da giyebilir. Gelişimine göre değiştiği için arkadaşlar. Bu videomuzun da, bu çalışmamızın da sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Takipte kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.